Merhaba, benim adım Daniel Brudichevski. 34 yaşındayım ve şu anda San Diego, Kaliforniya'da yaşıyorum. Ancak köklerim Rusya'ya dayanıyor. Yolculuğum beni New York City, Arizona ve Kaliforniya gibi yerlere götürdü. Ancak hayatımın en dönüştürücü yolculuğu, mekanı ve zamanı aşan bir yolculuktu. 19 yaşımda varoluş anlayışımı tamamen değiştiren bir şey deneyimledim. O kadar canlı, o kadar derin bir ölümden döneş deneyimi ki yıllar sonra bile her ayrıntısını olağanüstü bir netlikle hatırlıyorum. O dönemde sebebi açıklanamayan ciddi tıbbi sorunlarla mücadele ediyordum. Yüksek tansiyon, hızlı kalp atışı, çarpıntılar ve ezici bir yorgunluk hissi. En iyi uzmanlara görünmeme ve sayısız test yaptırmama rağmen kesin bir teşhis konulamadı. Çeşitli ilaçlarla tedavi sürecine girdim ancak her biri bir süreliğine işe yarıyor ve sonra etkisini kaybediyordu. Doktorlar şaşkındı ve bu duruma neyin sebep olduğunu bilmiyorlardı. Annem dindar bir Rus Ortodoks inancına sahipti ve sık sık dua etmek ve ruhsal yenilenme için manastırlara ve inziva yerlerine seyahat ederdi. İlahi bir müdahale umuduyla beni Kaliforniya-Oregon sınırındaki bir manastıra götürdü. Orada geçirdiğimiz ikinci ya da üçüncü günün ortasında dayanılmaz bir yorgunluk hissettim ve dinlenmeye karar verdim. Bana verilen küçük oda oldukça mütevazıydı. Yalnızca temel eşyaları barındırıyordu. Yatağa uzandım, tamamen uyanıktım ve tavana bakıyordum. O anda tarif edilemez bir his yaşadım. Bedenimden çekilip çıkarıldığımı hissettim. Kalp atışımın yavaşladığını duydum. Her vuruş giderek daha zayıflıyor ve sonunda tamamen duruyordu. Üzerime garip bir huzur yayıldı. Ne korkutucu ne de rahatlatıcıydı. Sadece bilinmeyenin kollarına bırakılmanın derin bir hissiydi. O anda kendimi tavana yakın bir yerde süzülürken, aşağıda kendi cansız bedenime bakarken buldum. Olanların farkına varmamıştım. Bu durum bana doğal geliyordu. Sanki her zaman bu formda olmam gerekiyormuş gibi, ağırlıksız, sınırsız ve tamamen bilinçli. Etrafıma baktım ve olağanüstü bir şey fark ettim. Görüşüm artık tek bir perspektifle sınırlı değildi. Aynı anda her yöne görebiliyordum. Çevremdeki her ayrıntıyı benzersiz bir netlikle algılayabiliyor. Hatta odamın duvarlarının ötesini bile görebiliyordum. Bitişikteki Manastır Kilisesi'nde keşişler derin bir ibadet halindeydiler, duaları içtenlikle yankılanıyordu. Ancak algıladığım şey yalnızca onların kelimeleri değildi. Duygularını, ilahi bağ kurma arzusunu da hissediyordum. Adeta onların adanmışlığını kendi içimde hissediyor, saf, içten bir niyetin yoğun varlığını deneyimliyordum. Sonra aniden yukarıya doğru çekildiğimi hissettim. Derin, yankılanan bir uğultu havayı doldurdu. Sanki evrenin kendisi beni yukarı çağırıyordu. Etrafımdaki sıcaklık değişti. Ne sıcak ne de soğuktu. Sadece saf enerjiyle sarılmış gibiydim. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Fiziksel bir formum olmamasına rağmen üzerime rüzgar gibi bir baskı hissediyordum. Hareketin yoğunluğu baş döndürücüydü. Işıkla dolu bir tünelden uçuyormuş gibi hissettiriyordu. Ancak korku yoktu, sadece mutlak bir özgürlük duygusu vardı. Hayal edilemez bir hızla gökyüzüne çekiliyordum, sanki görünmez bir güç beni zahmetsizce yukarı kaldırıyordu. Bu his bir hız treninin ilk düşüşüne benziyordu. Ancak tam tersi bir yönle bilinmeyene doğru yükseliş. Kendimi Kuzey Kaliforniya'nın üzerinde süzülürken buldum, imkansız yüksekliklerden dünyaya bakıyordum. Aşağıda orman yangınları uzak yıldızlar gibi titriyordu. Parıltıları hem büyüleyici hem de gerçeküstüydü. Bilinçli farkındalığım genişledi, artık yalnızca kendi düşünce ve deneyimlerimin ötesine uzanıyordum. Kendimi bir şehrin içine yansıttım. Daha önce birçok kez ziyaret ettiğim San Francisco'ya. Ancak bu farklıydı. Sadece gözlemlemiyordum. Şehrin bir parçası oluyordum. Farkındalığım uzanan dallar gibi yüzlerce, hatta binlerce insana bağlanıyordu.
Onların duygularını, korkularını, sevinçlerini, acılarını hissedebiliyordum. Her bireyin yaşamı, büyük, iç içe geçmiş bir dokunun bir parçasıydı. Her kalp atışı daha büyük, yaşayan bir varlığın ritmine katkıda bulunuyordu. Daha da yükseldim, dünyanın atmosferinin ötesine geçerken, gezegen, parlayan, nabız gibi atan bir varlık olarak görünüyordu. Yüzeyi, hayatın kendisi gibi nefes alan, yanar döner bir ışıltı yayıyordu. Bu titreşim, sakin ama dinamikti, okyanus gelgitlerinin ritmik akışı gibi. Sanki gezegen, kozmosa enerji üflüyor, ardından geri çekiyor, sonsuz bir kozmik nefes döngüsünü sürdürüyor gibiydi. Bu nabız ne aceleci ne de düzensizdi. Aksine, kadim ve canlı bir varlığın derin, kararlı yankısını taşıyordu. Dünya, cansız bir kaya parçası değil, görünür bir ritimle atan bilinçli bir varlıktı. Yine de içimi bir huzursuzluk kapladı. Dünyanın nefesi zorlanıyor, sanki görünmez bir yükün altında eziliyormuş gibi geliyordu. Etrafını saran hassas, kristalimsi bir ağ titreşiyordu. Hem güzel hem de rahatsız ediciydi. Gezegeni hem koruyan hem de kısıtlayan bir yapı gibi görünüyordu. Dünyanın ötesinde kozmosa doğru ilerledim ve Samanyolu'nun nefes kesen ihtişamını gördüm. Bir göksel başyapıt gibiydi, parlak renklerle ışıldıyor ve insan anlayışının ötesinde bir enerjiyle canlıydı. Daha ileriye süzüldükçe tarif edilmesi imkansız bir şeye rastladım, altın ışık. Bu sadece bir ışık değildi. Bilinçti, her şeyi kapsayan, sonsuz sevgi ve anlayış yayan bir varlıktı. Altın parçacıklarla çevriliyken kendimin çözülmekte olduğunu, fiziksel form hissimin kaybolduğunu hissettim. Saf enerji haline gelen parlak mavi bir küreye dönüştüm. Dünyasal tüm sınırlamalardan tamamen kurtulmuş bir haldeydim. Altın ışık beni uzun zamandır kayıp bir çocuğunu karşılar gibi karşıladı. Burası ne bir yerdi ne de bir kişi, her şeydi. Sevginin en saf, en güçlü haliydi. O anda anladım ki hayatım boyunca yaptığım her eylem, her hata, her an koşulsuz bir kabul ile karşılanmıştı. Yargı yoktu, yalnızca sevgi vardı. Zaman var olmaktan çıktı. Gerçekliği doğrusal bir ilerleme olarak değil, sonsuz bir döngü olarak gördüm. Geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda meydana geliyordu. Sanki her anın bir iplik olduğu, büyük, çok boyutlu bir tasarımın içinde iç içe geçtiği devasa, karmaşık bir ağ izliyordum. Zaman, düz bir çizgide ilerlemek yerine bir küre gibi hissettiriyordu. Olaylar, tıpkı bir gölete atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibi her yöne aynı anda yayılıyor ama yine de kaynak noktasına bağlı kalıyordu. Sanki gözlerimin önünde her ipliğin birbirine dokunduğu, sürekli genişleyen bir olay örgüsünü izliyordum. Her an hem bağımsızdı hem de bir bütünün parçasıydı, okyanusta çarpışan ve birleşen dalgalar gibi ne bir başlangıç ne de bir son vardı. Bir zamanlar geçmiş ya da gelecek olarak düşündüğüm olaylar aynı sonsuz anın içinde meydana geliyordu. Kadim medeniyetleri, büyük imparatorlukları, gelip geçen insani hırsları gözlemledim. Ve o sınırsız, ezeli genişlik içinde dünyamız yalnızca bir anlık parıltı, sonsuz bir okyanusta anlık bir dalgalanma gibi görünüyordu. Daha sonra farklı renklerde parlayan mavi, sarı, pembe ve beyaz ışıklı diğer varlıklara yönlendirildim. Saf neşe yayıyorlardı, oyunsu ve özgürlerdi. Sanki fiziksel varoluşun yükü onlara hiç dokunmamıştı. Bunlardan biri bana derinden tanıdık geldi. Yalnızca bu yaşamda değil, sayısız yaşam boyunca tanıdığım bir ruh gibiydi. Kelimelere gerek yoktu. Bağlantımız anında ve kelimelerin ifade edebileceğinden daha derindi. Sonra altın ışık benimle konuştu, kelimelerle değil ama sarsılmaz bir gerçeklik hissiyle, tüm varlığımda yankılanan bir bilgiyle. Sanki parlak bir sıcaklık beni sarıyordu, saf anlayışın içinde yıkanıyormuşum gibi. Bu his ezici ama aynı zamanda yatıştırıcıydı. Varlığımın en derinlerine dolan bir bilgi seli gibi tüm şüpheleri ve korkuları eritiyordu. O anda sadece bilgi almıyordum. Ebedi olanı hatırlıyordum. Her zaman bildiğim ama uzun zaman önce unuttuğum bir şeyi. Ruhuma düşünce ya da mantığın ötesinde inkar edilemez bir kesinlik kazandırılmıştı.
Bir ses duymuyordum ama içimde bilgelik taşıyan bir aktarım hissediyordum. Sanki kadim bir hafıza içimde uyanıyordu. Mutlak bir huzur ve anlayış hissiydi. Sanki bu hakikati her zaman biliyordum. Ama şimdiye kadar unutmuştum. Orada kalmama izin yoktu. Vaktim henüz gelmemişti. Bu gerçeği kavramak acı vericiydi. Bu mutluluk halinde sonsuza dek kalmak, bu sınırsız sevginin içinde kaybolmak istiyordum. Ancak geri çekiliyordum. Kozmos boyunca izlediğim yolculuğu geriye doğru takip ederek hızla alçalıyordum. Ta ki tekrar odamda bulana kadar, nefes nefese, göğsümde büyük bir darbe almış gibi bir acıyla uyanana dek. Beni takip eden günler zaten bildiğim şeyi doğruladı. Hayatım geri dönülemez bir şekilde değişmişti. Hastalığım yok olmuştu. Kalbim güçlenmişti, bedenim iyileşmişti. Ama bundan daha önemlisi bakış açım değişmişti. Artık zamanın yanılsamasıyla ya da ölüm korkusuyla bağlı değildim. Sonsuzu görmüştüm ve bu gerçeği içimde taşıyordum. Bu hikayeyi paylaşmamın amacı ikna etmek değil, düşündürmek, ya varoluşun derin sırları, algıladığımız gerçekliğin hemen ötesinde keşfedilmeyi bekliyorsa, size sandığınızdan daha fazlası olduğunuzu, zamanın efendiniz olmadığını ve karşılaştığım sonsuz, sınırsız sevginin, varoluşun en gerçek özü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kim olduğunuzu hatırlayın. Siz sonsuzsunuz. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme.